Abi hoş geldin. Hocam hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim ben de. Yalı Çapkını 68. bölüm ve daha sonrasında neler olabileceği konuşacağız. Bu bölümün sonunda yaşanan en önemli olaylardan bir tanesi doktorların böyle apar topar toparlanıp başhekime bir yazı göstermesi ve biz bunu nasıl atlamışız Seyran Korhan üstünden demeleri. Seyran hamile mi abi? Ya zaten bölümlerde hani bunun ihtimalini tartışıyorduk. Zaten gözümüze soka soka da görüntüde de bunu gösterdiler. Evet ama sıkıntı şu. Hani bebek ne kadar sağlıklı? Çünkü doktorlar da onu konuştular. Hani bu kadar şiddete veya istismara maruz bırakılmış bir karakterin üzerinden acaba çocuk bu kadar stres üzerindeyken ne kadar sağlıklı? Ona bakacaklardır ilerleyen bölümde de. Hani ikili Seyran'la Ferit mutlu bir haber almışken mutsuz da bir haber öğrenebilirler doktora gittiklerinde. Farklı bir şeyde çıkabilir ortaya. Çocuğun sağlıklı olması da iyi bir haber olabilir. Ama kesin olan şu ki evet Seyran'ın hamile olduğunu görüyoruz. Bu bölümde çünkü göbeğini tuttu açıkçası. Demek ki hala orada bir bebek var. Peki Seyran'ın hamile olmayıp doğurganlığında bir problem olabilir mi? Olabilir açıkçası. Yani mesela şunu söylüyorum. Mezideler onun yumurtalıklarıyla alakalı bir işkence yapıp bir de zaten öncesinde bir karın bölgesini sürekli tutması, zaten sıkıntılar yaşadığı bir durum varken böyle bir şey sebep olmuş olabilirler mi? Ve Seyran belki de kısa vadede bir doğum yapamayacak durumu oluşabilir mi? Evet bak o da çok enteresan bir durum olabilir. Hani mezideler giderek böyle bir şeye de yol açmış olabilirler. Hamilelik harici belki düşük bir ihtimal olsa da senarist bizi şaşırtmak için Seyran'da farklı türde bir hastalık da keşfetmiş olabilir doktorlar. Yani bu da ilginç bir detay olabilir. Tabii ki de Korhanların her türlü tedavi yapacak güçleri var ama bazı hastalıklar ne kadar elinizde parası da olsa da en iyi tedavilerle bile hemen geçmeyen hastalıklar belki buna da atıfta bulunacak bir şey yapabilir ama ilk iki ihtimal daha yüksek gibi duruyor. Yani acaba burada daha da Seyran'ın başına yıkıcı bir, mental açıdan yıkıcı bir olay gelecek mi? Bilemiyoruz. Seyran'la Ferit'in arasını maksimum bu tür olaylar zaten açabilir. Ama bu süreden sonra da ben ikilinin öyle çok uzaklaşacağını düşünmüyorum. Yeter zaten uzaklaşmasınlar. Tayyar'ın vesile olacağı bir şeyle Seyran düşük yapabilme ihtimali. Sezon finalinde her zaman olabilir. Hani biz zaten birkaç kere böyle kendi aramızda konuştuğumuzda ya da videolarımızda çektiğimizde sezon finali yazsanız nasıl bir şey yazardınız dediğimizde genel olarak bunu konuşuyorduk aslında seninle de. O yüzden aslında şu an sağlıklı gözükebilir bebek. En iyi ihtimal bu. Sezon finaline 5-6 bölüm kala. Durumu biraz böyle tabii ki de Seyran'ın durumundan dolayı çalkantılı gibi gözükse de herhangi bir şey olmadığını gözlemleyebiliriz gelecek bölüm atıyorum. Ama sezon finalinde belki de yaşadığı stresten, belki de Ferit'in başına bir şey gelmesine ya da ailedeki bir streste, sıkıntıdan dolayı belki de çocuğun düştüğünü belki görebiliriz finalde. Bu daha çarpıcı olabilir. O yüzden de açıkçası ben olsaydım öyle yazardım. Yani hani madem hala bu bölümde gösterdiğiniz bir şey olduğunu, sağlıklı mı sağlıklı değil mi gelecek bölüm gösterip aslında bahsettiğin gibi sezon finalinde de bir düşük yapma olayı olabilirdi. Ferit de böyle aslında şunu gördü bu sezon aslında. Bir kendi çocuğunu kaybetti, bir de aslında eski sevgilisinin başka bir adamdan olan çocuğunun kaybını gördü falan. Artık Ferit'in de psikolojisi iyice bozulabilir ve 3. sezonda daha psikodramaya gidebilir dizi. Bu bölüm onun esintilerini de verdi. Şimdi istersen ifakat tarafına geçelim. Biliyoruz ki artık bu Orhan'ın şirket olayları bir patlayacak. Yani o arkada dönen katakulliler, yurt dışı hesapları. Yani bu yurt dışı hesaplarının patlamasıyla sanki Orhan Korhan, Halis Korhan savaşı başlıyor. Orhan kaybedeceği savaşa giriyor galiba. Orhan kaybedeceği bir savaşa giriyor. İfakat gemileri yaktı. Gerçekten İfakat ile Orhan arasında da bir yüzleşme görebiliriz bu noktada. Ama gerçekten çok önemli bir açılımdı. Bunun ben İfakat tarafından geleceğini hiç düşünmüyordum. Çünkü kendisi de olayların eskiden içindeydi. Hani ya bilmiyorum emin değilim diyordu babam aslında, hani işte haklarını alalım sen de bize destek ol dediğinde Orhan'a net bir cevap vermemişti ama ben her zaman Orhan'ın yanında olacağını düşünüyordum bu noktada. Çünkü Halis Ağa'yı güçsüz bırakmak isteyenlerden biri de oydu başında olayların. Ama işte zorda kalınca gerçekleri açıklamak zorunda kaldı. Bence de Orhan'la Halis Ağa arasında güzel bir atışma izleyeceğiz. Ama hani biliyoruz ki Orhan hiçbir şey kazanamadığı gibi bunu da kaybedecektir. Peki İfakat Yalı'ya döner mi sence? Fakat'in Yalı'ya şu an dönmesine de gerek yok ama öyle bir motivasyonu var ki biz bence döneceğini göreceğiz ve farklı insanlara fatura kesilecektir bu noktada. Yalı'ya döndüğünde de rekabet edeceği birçok insan olacak, başta Suna olmak üzere. Tabii bir başka durumda Pelin acaba diziden ayrılıyor mu abi? Ya gerçekten 3. sezonda bence olmayacaktır. Hani sonuçta
sonuçta aynı senariste devam edilecekse olmayacaktır ama belki farklı senarist gelip sonra gidecekse olabilir yani bilemiyoruz OGM'nin bu konuda ne yapacağını. Ya o biraz hayatta iyi menajer bağlantıların varsa, iyi dostlar biriktiriyorsan veya herhangi bir iş kolunda çalışıyorsanız tanıdıklarınız veya kurduğunuz bağlantılar iyiyse bir işi iyi yapmasanız da normal seviyede yapsanız da o işte devam edebiliyorsunuz. Biraz hayat bununla ilgili en azından bizim ülkedeki ilerleyişte. O yüzden bağlantılar her şey için çok önemli. 3. sezonda olamayacak diye kesinlikle diyemem. Ama hani bence bu hikaye ilerleyişine göre artık 3. sezonda olmayacaktır. Çünkü ihtiyaç kalmadı. Kaya Aksı da bitti, artık kızı kime yapacaksınız? Halis Ağa'ya mı yapacaksınız artık bilmiyorum. Bu arada dizide 67. bölümde şunu gösterdi. Bu dizinin ismi Yalı Çapkın değil, Yalı Çapkınları. Bu Korhanların erkekleri de acayipmiş. Ferit Melek kaldı yanlarında, gencecik çocuk. İnanılmaz yani, çocuğu çapkın diye evlendirdiler. Halbuki Halis Ağa'ya bak. O ifakatlerle falan neler yapıyormuş gördük yani. Orhan'ın zaten CV ortada. Enteresan. Tabii bir başka durumda hikaye yeni eklemlenen Esme durumu var. Yani bu inceleme videosunda da söylediğim gibi ya ne gerek vardı böyle bir hikaye açılımı yapmanıza? Anlamadım gitti. Yani ne çıkacak oradan? Nasıl bir şey olacak? Sen zaten demiştin incelemede, hatırlarsan. Acaba çocukların babaları mı farklı? Yani işte böyle bir ihtimal için açarsın. Başka türlü niye açasın ki? Bu kadar sert tabii ki de bazen insan çok kızdığında geçmişinde unutamadığı ya da karşındaki kişinin zaafı olarak gördüğü bir şey yaralamak için söylüyor ya. Kazım Ağa da bence onu yıllardır içinde biriktiriyordu böyle bir düşünceyi ve o an içinden söyledi. Ama bunu da söylemesinin senaryo matematiği olarak bir niyetinin olması gerekiyor senaristin. Demek ki hani Seyran'la Sunan'ın bu kadar benzemez oluşu hem fiziksel olarak hem de karakter olarak acaba buna mı bir işaret diye ben düşünmeden edemedim. Bak kafamda kuruyor da olabilirim ama yani Güngör Bey de bu şeyleri çok seviyor. Bölümler öncesinden bir şey atıp sonra bakın 10 bölüm önce böyle bir şey demiştim. Bakın böyle bir şey vardı aslında demeyi seviyor. Dilersen son olarak da reytinglerden bahsedelim. Özellikle ikinci fragmanıyla beraber bayağı bir yankı uyandırmıştı aslında bölüm. Hani acaba 67'de ne olacak dedirtmişti. Çünkü Seyran Hanım'a cinsel saldırı var söylemi aslında çok etkileyici bir söylemdi ve seyirciyi ekrana tutabilirdi bu. Fakat gördük ki çok da tutmadı yani. Hani totalde birazcık artış var. Geri kalan her şey aynı ve hani dizi artık bir rolantiye reyting buldu kendine. Tabii dizi ne uzalıyor ne kısalıyor demek de yanlış olur. Çünkü bazen çok radikal düşüşler oluyor. Bazen birkaç puan yükseliş görebiliyoruz ama genel olarak bir reyting buldu gibi bir şey kendine. Bakalım neler olacak abi. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir şey soracağım ya, bu köpek mevzusu vardı. Seyran hani köpek alalım falan diyordu. Ne oldu, o geldi mi sete, böyle var mı bir sızdırılan bir şey? Ben onu merak ediyorum şu an. Biraz olumlu bir şey olsun yani. Yani gördüğüm kadarıyla sosyal medyada da sızdırılan görüntülere göre galiba köpek diziye dahil olacak. Öyle gördüm ben. Süper yani, gerçekten bir şey kuruyorlar sonra unutuyorlar falan ya, iyi bari bunu unutmamışlar. En azından bir neşe katar Yalı'ya ya, o Yalı'da gerçekten betonarme bir yapının içerisinde ruhsuz insanların yaşadığı bir yer ya. Seyran'a da belki Ferit böyle bir hediye alabilir teselli olması açısından. Hem arkadaş olması açısından Seyran'a. Güzel olur. Yani bu detay bence bölümde sıcak bir şey katabilir. 68'de umarım böyle olur. Son olarak sen teşekkür ettin. Ben de teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Başka incelemelerde görüşünceye dek hoşça kalın.